yine labirent gibi kayaların arasından iniyorum ben ama bu sefer çok dikkatli iniyorum çünkü basamaklar epeyce bir dik arkadaşlar. Doğayı çok güzel değerlendirmişler ve ortaya böyle muhteşem bir yer çıkmış. Güney Kore deyince aklımıza o gökdelenlerle çevrili, ışıltılı Seul sokakları, ne bileyim Kore dizilerinde geçen yerler geliyor ya. Aslında böyle bir geleneksel yüzü de var ülkenin. Çok acayip deniz canlıları var. Hayatımda ilk defa gördüm. Deniz canlılarını görüyorum burada gerçekten. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen var mı? Gerçekten ben bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum ve hareket ediyor bu şekilde. Çok acayip balıklar var ya böyle. Su o kadar temiz gözüküyor ki şu anda. Anlatamam. Şu mesafeden bile tamamen dibini, ne bileyim geçen balıkları, yosunları, kayaları her şeyi görebiliyorum. Çok güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir adadayız. Şöyle son derece sessiz, sakin, tertemiz bir sokaktan günümüze başlayalım arkadaşlar. Sabahın erken saatleri demek isterdim ama saat neredeyse öğlen oldu şu anda. Bakın galiba burada 24 saat kumar oynanan bir yer var. Bunlardan çok fazla görüyorum bulunduğum yerde. Şu anda ben neredeyim biliyor musunuz arkadaşlar? Güney Kore haritasını açtığınız zaman ülkenin en güneyinde bir ada göreceksiniz. Burası Güney Kore'nin en büyük adası olan Jeju Adası. Bro. Okay, komsamnida. Hello. Adam bana sardı ya. Gelme abi peşimden gelme. Kore'de galiba bulabileceğim tek böyle size saracak insanı bulmuş olabilirim şu anda. Evet arkadaşlar şu anda Güney Kore'nin Jeju Adası'ndayım. Burası ülkenin en büyük adası ve gerçekten muhteşem bir doğaya sahip. Çok fazla volkanik dağ yer almakta adada. Plajları meşhur ve gerçekten güzel de bir şehir düzeni var burada. Annyeonghaseyo. Koreliler el sallıyor bakın. İnsanlar da iyiler, güzeller, neşeliler burada. Ben şu anda adanın merkezindeyim. Buraya dün Tayvan'ın başkenti Taipei'den bir uçuşla geldim arkadaşlar. $130 karşılığında Taipei'den buraya kadar erken saatlerde buraya ulaştım. Şöyle bir anıt görüyorum. Hemen burada bir dikili taş yapmışlar bakın. Adanın sıfır noktasında olduğumuzu söyleyebilirim şu anda. Hemen bu tarafa doğru döndüğümde renkli merdivenler, daha doğrusu renkli bir oturma alanı karşılıyor. Altımızdan da ufak kurumuş bir nehir geçiyor. Hemen şurada ileride şehrin pazarı var. Devasa bir balık pazarı ve bunun dışında pazarda satılan Kore yemekleri var. Bunları inceleyeceğiz beraber. Şansımıza hava çok güzel. Dün tüm gün boyunca yağışlı bir hava vardı ve bu çevreyi her ne kadar gezip görsem de o kadar da keyif alamamıştım. Ancak adadaki düzen, bu şehir merkezindeki düzen beni etkiledi. Bakın şöyle de bulunduğum alanı göstermiş olayım size. Arkaya doğru tarihi köprüler gidiyor böyle. Bu nehrin üzerinden tarihi köprülerle geçebiliyorsunuz. Hemen burada bakın köprünün girişinde bir heykel sizi karşılıyor. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Jeju Adası'nın her yerinde bu heykellerden görebiliyorsunuz. Zamanında bu heykellerden 48 tane ana heykel varmış Jeju Adası'nda ve bunları adanın farklı yerlerine yerleştirmişler. Bakın köprünün hem girişinde hem de şurada çıkışında bir başka heykel duruyor. Bu heykellerin koruyuculuk getirdiğine inanıyorlarmış adaya. İblislerden, kötü enerjiden vesaire koruyacağını düşünüyormuş insanlar bu heykellerin zamanında. Bir başka inanışa göre ise
bunların çocuklarına cinsiyet vereceğine inanıyormuş insanlar. Kulaklarına sürtünürse erkek, burnuna sürtünürse de çocuğunun kadın olacağını düşünüyormuş kadınlar zamanında ve bir doğurganlık getirdiğine, işte doğacak bebeğe şans getirdiğine de inanıyorlarmış bu heykellerde. Aynı zamanda bu heykeller zamanında kale kapısında, işte adanın kritik noktalarında stratejik olarak da kullanılmış. Sanki bir insan bekliyormuş gibi, bir koruyucu bekliyormuş gibi adanın belli giriş bölgelerine yerleştirilmiş zamanında. Şöyle göstereceğim bakın. İlk yapılan heykel 1416 yılına kadar dayanıyormuş. Ancak çoğunluğu Joseon hanedanlığı döneminde yapılmış bu heykellerin. Yani 1750'lerden sonra. İlginç arkadaşlar, böyle direkt olarak göstereyim dedim size. Güney Kore'de belki de en fazla bu tarihi şeyleri bulacağınız bölgedeyiz. Çünkü daha izole bir yer olduğu için savaş sırasında daha az hasar almış bir yerdeyiz şu anda. Evet, bir süre Güney Kore'yi keşfedeceğiz. Kısa bir süre ama güzel bir ülke. Daha önce 2 kez gelmiş olduğum bir ülke benim de. Hazır böyle bir adaya gelmişken direkt olarak kamerayı bu güneşli günde elime alayım ve sizlerle güzel bir video paylaşayım dedim. Bugün olabildiğince bu adanın altını üstüne getireceğiz arkadaşlar. Evet, Güney Kore'ye hoş geldik. Tropikal ada demek isterdim ama Güney Kore'nin normal bir adasını keşfetmeye başlayalım. Etrafın altını üstüne getirelim bakalım. Bu arada arkada geleneksel bir Kore evi. Burada zannedersem bir balıkçı. Kore kültürünü güzel bir şekilde temsil ediyorlar bakın. Bu arada etrafı o kadar temiz tutuyorlar ki su tertemiz arkadaşlar. Şehrin tam ortasından geçiyor olmasına rağmen şu su tertemiz. Şurada bir su kaplumbağası güneşleniyor. Altınızdan devasa balıkların geçtiğini çıplak gözle böyle seyredebiliyorsunuz. Bilmiyorum GoPro'da belli oluyor mu ama görüntü olarak mutlaka bırakırım buraya. Gerçekten tertemiz bir şekilde insanlar şehirlerini, ne bileyim doğasını, etrafını, ülkesini koruyorlar. Gerçek vatanseverlik de böyle oluyor bence. Çevrenizi temiz tutmak, ülkenizi temiz tutmak gerçekten önemli. Sonuçta bu yerler ülkenizi temsil ediyor. Nehrin kenarından bu şekilde çok güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Adanın haritasını bırakmışlar. Bakın hava güneşli. İnsanlar karşı tarafında köpeklerini gezdiriyorlar. Sabah koşusuna çıkanlar, kuş cıvıltıları, huzurlu bir yerde olduğunuzu hissettiriyor size sonuna kadar. Şöyle nehrin kenarına inebileceğiniz bir alan yapmışlar. Dedim bu suyu yakından göstereyim size. Tertemiz arkadaşlar, var ya öyle o kadar berrak bir su ki çok güzel duruyor. Her yerde Korece adanın tarihini anlatan yazılar, anıtlar yapmışlar bu şekilde. Tabii ki ne olduğunu anlayamıyorum ama bu köprünün tarihini anlatıyor. Geçmişteki fotoğrafları var burada. Korece'den dilerseniz hemen çeviriyle çevirebilirsiniz geldiğinizde. Şimdi ben zaman kaybetmemek için çok fazla bunlara bakamıyorum. Ama tabii ki fırsat buldukça şehri gezerken kendi başıma çeviriyorum arada ve bakıyorum nerede ne yazıyor diye. Adanın tarihini de öğrenmeye çalışıyorum. Ördekler, balıklar ve kuş cıvıltıları her yerde. Ve böyle buram buram tertemiz bir hava var ya. Etrafa baktığınız zaman binalar çok daha küçük arkadaşlar burada. Büyük bina çok fazla göremiyorsunuz. Hatta şöyle çevireyim kamerayı.
Büyük bina yok yani etrafımızda. Seul'la ya da Busan'la, Kore'nin büyük şehirleriyle çok da alakası olmayan bir yer aslında. Zaten adanın ufak bir nüfusu var. İnsanlar burada kendi hallerinde yaşıyorlar. Bu arada galiba direkt atlamamız gerekiyor yola çünkü ışık çalışmıyor. Şöyle geçelim direkt, bizde yapacak bir şey yok. Umarım kuralları falan çiğnemiyoruzdur. Şöyle bir şey gördüm şimdi arkadaşlar. Bakın burada insanlar balıkları kurutuyorlar. Sorry. Okay. Çekme dedi. Çekmeyelim yani. Belli olmuştur diye düşünüyorum. Balıkları kurutuyorlar insanlar burada. Ne kadar çok balıkçı teknesi olduğuna bakar mısınız etrafta? Bir sürü irili ufaklı balıkçı tekneleri var. Bunlar her gün denize açılıyorlar ve sonrasında şehrin içerisinde balık pazarında bu balıkların satıldığını görebiliyorsunuz. Galiba şurada daha fazla balık kurutulan şeylerden var. Ancak boş bunlar. Şöyle yakından bu balıkçı teknelerini de göstermek istiyorum size arkadaşlar. Biraz farklı gözüküyor benim daha önce farklı ülkelerde gördüğüm teknelere göre. Belli ki her sabah bu teknelerle açılıyorlar ve çıkan balıkları buralarda depolayıp ardından da satışını gerçekleştiriyorlar. Hatta şuradaki balıklara bakar mısınız arkadaşlar? Şöyle bir göstermeye çalışayım. Devasa balıklar var ya. Bakın şu görmüş olduğunuz restoranlar hep deniz mahsulü restoranları. İstiridyelerden böyle çok ilginç deniz mahsullerine kadar her şey satılıyor. Ölü gibi yatan bir balık var bakın burada. Şöyle kaya gibi istiridyeler var. Japonya'da ben yemiştim bunlardan. Bu ada bu şekilde birbirinden ilginç deniz mahsulleriyle çok meşhur. Gelmeden önce bunu duymuştum ve bugün de bizzat şahitlik ediyoruz resmen. Tanık oluyoruz. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. İnsanlar güzeller. Biraz daha güler yüzlüler bence burada Kore'nin diğer yerlerine göre. Şöyle göstereyim uzaktan bakın. Bilmiyorum suyun rengini ne kadar görebiliyorsunuz. Burada bile tertemiz arkadaşlar. Jeju Adası'nda da o turkuaz suları birbirinden farklı renklerle denizin ortasına doğru devam eden suları görebiliyorsunuz. Birçok farklı meşhur plajı var buranın. O temiz sahilleriyle, suyuyla fazlasıyla meşhur olan bir yer. Balıkçı Limanı'nın iskelesinin hemen kenarındayım şu anda. Şurada bakın kuleleri görebiliyorsunuz. Bu bölgede devasa bir sahil şeridi uzanıyor aslında. Şöyle göstermeye çalışacağım. Önümüz devasa açık okyanus arkadaşlar. Hemen şurada bir dalga kıran var ve yürüyüş yapacağınız sahil şeridini bölüyor. Sahil şeridi boyunca spor yapabileceğiniz alanlar inşa etmişler. Çok güzel basketbol sahaları, voleybol sahaları vardı. Ama bugün ben bu tarafı göreyim dedim. Biraz daha sakinim burası. Bir de biraz daha otantik bir manzara var. Arkaya doğru giden tepeyi görüyorsunuz. Adanın birçok yerinde aslında bu manzara var. Şu anda olduğumuz yer belki de adanın en düz kısmı, sahilin kenarında olduğumuz için. Ancak adanın geneli fazlasıyla dağlık. Çok fazla volkan var zaten ve bunun örneklerini fazlasıyla göreceğiz bugün. Su o kadar temiz gözüküyor ki şu anda anlatamam. Şu mesafeden bile tamamen dibini, geçen balıkları, yosunları, kayaları her şeyi görebiliyorum. Çok güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir adadayız. Su o kadar temiz gözüküyor ki şu anda anlatamam. Şu mesafeden bile tamamen dibini, geçen balıkları, yosunları, kayaları her şeyi görebiliyorum. Çok güzel bir yerdeyiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir adadayız. Uzun bir zaman sonra tekrardan kendimi doğanın içerisine attım. Belki videolarda kısa bir süre gibi gözükebilir ama aslında epeyce bir zaman geçti. Güney Kore'de bile şöyle bir doğanın içerisinde biraz daha sessiz, sakin bir yerde, huzurlu bir yerde olmak gerçekten güzel.
Kore'de çok sevdiğim bir şeyi size göstermek istiyorum şu anda arkadaşlar. Bakın, sahil kenarından direkt az bir şey yukarıya doğru çıktım ve burada çok güzel bir oturma alanı yapmışlar. Şöyle bizdeki piknik masaları gibi mor renkte masaları var. Burası arkadaşlar bir süpermarketin oturma alanı. Tıpkı Japonya'daki 7-Eleven marketler gibi, işte Family Mart'lar gibi Kore'de de kendi markaları var. Nice to see you isimli bir zincir var burada ve çok güzel bir oturma alanı yapmışlar. Ve bakın, birisi mesela hemen şurada valizini dışarıda bırakmış, içeride alışveriş yapıyor. Daha önce ben geldiğimde bu masaların üzerinde kredi kartı bulmuştum bir kere. Ve yanımda Koreli arkadaşım vardı. Sakın dokunma. Biz Kore'de dokunmayız demişti böyle bir şey olduğunda. Çünkü çok güvenli ülke. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Bakın, koruyucu özelliğinden bahsetmiştim bu heykellerin. Koruyucu olduğuna inanıyorlar ve bu yüzden de marketin girişine dahi koymuşlar bunu. İçeride çekim yapmak yasak maalesef ki. Korelilerle uğraşmak istemiyorum şimdi. O yüzden marketin içini çekmeyeceğim. Ama bayağı her şeyi bulabileceğiniz basit marketlerden göstereyim dedim. Mesela sahil kenarına gittiniz. Buradan 1 dolara bir kahve alıp oturup hemen şurada içebilirsiniz. İçeride kahveden proteinli içeceklere, ne bileyim, ihtiyacınız olan basitçe her şey satılıyor arkadaşlar. Şöyle bir karşıya atalım kendimizi. Yaya geçidiymiş burası. Bakın, karşıya geçtim. Hemen burada da bir sokağın girişine, restoranın kenarına bundan bırakmışlar. Belli ki Jeju gezimiz boyunca adım başı karşımıza çıkacak bunlar. Şimdi buradan bir yerden ben buranın pazarına atmak istiyorum kendimi. Buranın çok meşhur büyük bir pazarı var. Videonun başından beri bahsetmiş olduğum bu pazarı detaylıca bir keşfedelim, görelim istiyorum. Orada satılan ürünler gerçekten sizi şaşırtacak bence. Kore'de bilmiyorum, bu kadar geleneksel, daha farklı bir pazar görebilir miyiz? Bakın, bu arada geleneksel bir Kore evi. Kapıda yine bu heykellerden var ve restoran burası. Çok sayıda çatıları, görünüşü vesaire geleneksel vaziyette kalmış binalar görüyorsunuz burada. Çünkü çok fazla bozulmamış yani ada. Biraz daha olduğu gibi kalmış bir yer. Hemen burası da bu arada arkadaşlar adanın en merkezi sokağı. Buranın çarşısı, ne bileyim, alışverişinizi yapacağınız, farklı yemekler deneyeceğiniz nokta. Gerçekten güzel bir yer ve bu şekilde farklı sokaklara doğru da devam ediyor burası. Sağa sola doğru pazar gibi böyle uzanıyor. Çok fazla kafeterya ve restoran bulabiliyorsunuz bu cadde boyunca. Ama genelde böyle ruhsuz bir yer. Çok fazla insanın olmadığı bir yer. Normalde bu tarz yerlerin çok kalabalık olmasını beklersiniz ama dün hiç kimse yoktu. Bugün yine hiç kimse yok ki saat şu anda öğleden sonra 1'e doğru geliyor. Sokakta toplasanız yürüyen belki 3-5 kişi anca var. Bu açıdan biraz ilginç geldi açıkçası burası bana. Ve şimdi arkadaşlar sonunda buranın pazarına geldik artık. Hemen şuradan aradan içeri gireceğiz ve artık pazarı keşfetmeye başlayacağız. Devasa, çok büyük bir pazar var burada. Buranın çok fazla girişi var. Açıkçası hangisinden girmek daha iyi bilmiyorum. Ben o yüzden bu ilk gördüğüm yerden direkt bir içeriye atacağım kendimi. Saat erken olduğu için şu anda belki biraz daha sakindir ama içeride her şeyin satıldığını görebileceğiniz bir yer. Bakın, balık restoranları karşıda da hemen bizi girer girmez. Adada olduğunuzu hissediyorsunuz ya. Balıkların şu anda satışı yapılıyor zannedersem. Direkt şöyle kaplara dizmişler bakın. Arkada da temizliğini yapıyorlar. Hatta şöyle yakından göstermeye çalışayım. Kalamarlar ve büyük balıkları dizmişler böyle. İnsanların çok fazla
yüzüne tutmak istemiyorum kamerayı. O yüzden biraz hızlı dönüyor olabilir mi arkadaşlar? Çünkü rahatsız olmalarını istemiyorum benden. Şöyle bakın. Şu kadar bir kalamar 20.000 wonmuş arkadaşlar. 1 doları 1500 olarak hesaplayabilirsiniz şu anda an itibarıyla. Tam 1501 dolar. Şöyle balık tabakları görüyorum. Somonlar, farklı çeşit levrek tarzı vesaire balıklar bu şekilde dizilmiş ve fiyatlar 7,5 dolardan başlıyor yaklaşık olarak. Bu arada şuraya bakar mısınız? Annyeonghaseyo. Bakın ahtapotlar kilosu 20.000'miş mesela bunun. Çok acayip balıklar var ya böyle. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen var mı? Gerçekten ben bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum ve hareket ediyor bu şekilde. Çok acayip deniz canlıları var. Hayatımda ilk defa gördüm. Deniz canlılarını görüyorum burada gerçekten. Kurutulmuş balıklar var bu şekilde bakın. Tıpkı o deniz kenarında görmüş olduğumuz balıklar gibi kurutmuşlar ve burada satıyorlar bu şekilde. İsli balıkları da görebiliyorsunuz. Bir de şu zargana tarzı mı diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum. Bu balıklar çok yaygın. Galiba bir tanesi 105.000 Kore wonuna satılıyormuş. Yani 75-80 dolar yapıyor aşağı yukarı arkadaşlar. Bu arada insanlar benim beklediğimden biraz daha sıcakkanlılar aslında. En başta ben insanlar çekinmesin falan diye çekmeyeyim, kamerayı tutmayayım da oradan dedim ama güler yüzü de çok fazla insan gördüm. Bu tarz yerlere, özellikle adalara geldiğinizde dünyanın her yerinde insanlar o ülkenin normal insanlara göre daha sıcakkanlı oluyor. Bu benim kendi gözlemim. Şöyle bir şey gördüm arkadaşlar. Bir domuz yemeği bakın. Bu şekilde satıyorlar burada. Hayvanın neresi bilmiyorum. Galiba şurada arkadaki tencerede pişiriyorlar ve burada satışı yapılıyor. Şu kurutulmuş balık çeşitlerine bakar mısınız arkadaşlar? 10.000 won'dan başlıyor fiyatlar ve yukarı doğru gidiyor. Yani yaklaşık olarak 7,5 dolar ve üzerine satın alabiliyorsunuz. Soya filizleri satılıyor. Kore kimçisi, yani Kore turşusu satan yerler vardı az önce. Kurutulmuş kalkan balığı zannedersem. Bakın o az önce bahsetmiş olduğum olay, Kore turşuları satılıyor burada. Kimçi var, ne bileyim farklı yemeğin yanında yedikleri turşular var bu şekilde. Kaplara ayırmışlar ve satıyorlar. Bunların satışının yapıldığı birçok tezgah görüyorsunuz arkadaşlar. Özellikle kimçi denilen bu lahanadan yapılan turşu burada çok yaygın. Şöyle ilginç turşu çeşitlerini de her yerde görebiliyorsunuz Kore'de. Gerçekten turşu türevi şeyleri fazlasıyla seviyor insanlar bu ülkede. Güney Kore deyince aklımıza o gökdelenlerle çevrili, ışıltılı Seul sokakları, ne bileyim Kore dizilerinde geçen yerler geliyor ya. Aslında böyle bir geleneksel yüzü de var ülkenin. Seul'da daha önce böyle bir yer göstermiştim. Geldiğinizde halen daha o geleneksel kültürü de hissetmeniz mümkün aslında Güney Kore'de. Bu kadar gelişmiş bir ülke olmalarına rağmen kendi kültürlerini korumayı başarmışlar günümüze kadar. Ben takdir ediyorum açıkçası. Yemek bölümüne gelmişiz sonunda. Anlam ve önemi yani bu pazarın. Satılan şeyleri göstermeye çalışacağım. Bakın arkadaşlar, burada Kore pirinç keki satılıyor. En meşhur sokak yemeği Güney Kore'nin. Gittiğiniz her yerde görüyorsunuz. Ben tadını çok sevmiyorum açıkçası. Burada şöyle rol tarzı bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Yengeç kızartması varmış arkadaşlar. Bebek yengeç diyor. Burada karideslisi var. Singapur karidesi diyor.
Enteresan farklı kızartmalar, deniz mahsulleri, birçok şey bulabileceğiniz bir yer ya. Bakın mesela bu ne yani? Pirinç topu galiba ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Şurada galiba istiridyeler var arkada. Yine kızartmaların satıldığı hello, neyse o. Kızartmaların satıldığı bir başka tezgah gördüm. Burada da Kore mantısı yapıyorlar galiba arkadaşlar. Güney Kore, Japonya, Çin gibi ülkelerde mantı da var. Hatta şöyle direkt maketinde göstereyim size. Bu şekilde dışına da galiba et veya işte deniz ürünleri falan koyuyorlar ve farklı renklerde mantılar satıyorlar burada. Şunlara bakar mısınız ya? Çok acayip şeyler satılıyor arkadaşlar. Bakın kalamarı bu şekilde ızgara yapıyor. Abi yangın çıkacak, yavaş yavaş. Şuralar plastik hep. Adam ne pişiriyor abi bu şekilde? Şunlar var ya hep plastik, adam galiba tavuk yapıyor burada böyle. Enteresan gerçekten arkadaşlar. Bir anda ben video çekerken bir baktım bir yerden alevler yükselmeye başladı. Şöyle bir aradan atalım kendimizi. Çok dar. Oh, darlık biraz sizi de darlayabiliyor içeride açıkçası. Ama ilginç. Annyeonghaseyo. Hello. Ne kadar heyecanlandı ya insanlar. Özellikle Koreli gençler sosyal medyaya aşırı derecede meraklı olduğu için arkadaşlar, elinizde kamera görünce en azından bir merhaba demek istiyorlar. Burada neler oluyor? Evet, mutfak kültürü gördüğünüz üzere bize pek benzemiyor. Hatta bizim bayağı aksimizde olan bir mutfak kültürü olduğunu söyleyebilirim burada. Kolombiya'da arapa dedikleri bir şey vardı. Böyle bayağı hamur işi arasında peynir falan dolduruyorlardı. Ona benzer bir yemek yapıyorlardı az önce de. Seul'da daha önce denemiştim bunları. Sokak yemekleri gerçekten lezzetli arkadaşlar. Bakın yine burada da aynı şeyi satıyorlar. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Ve kendimizi sonunda pazarın dışarısına attık arkadaşlar. Sebze satan teyzeler var direkt olarak pazarın dışında. Hemen burası görmüş olduğunuz gibi bir otobüs durağı arkadaşlar. Şimdi buradan şu manzaraya karşı otobüsümüze atlayacağız ve yola koyulacağız. Adanın artık bambaşka yüzünü, doğasını keşfetmeye gidiyoruz. Sizi bu adanın en güzel yerlerinden bir tanesine götüreceğim. Otobüslerle adanın neredeyse her yerine gidebiliyormuşsunuz. Hemen atlayayım ben çünkü galiba buna binmem gerekiyordu. Evet, benim otobüsüm gelmiş. Ve otobüse atladım arkadaşlar. Bu şekilde belediye otobüsüyle ilerliyoruz. Şöyle hatta dışarıyı da göstereyim bakın. Şehir manzarası bu şekilde gözüküyor. Şimdi ilk otobüsümden indim arkadaşlar. Güney Kore'de Google haritalar, Yandex haritalar gibi popüler harita uygulamaları maalesef ki doğru düzgün çalışmıyor. Uygulamaya girebiliyorsunuz, haritayı görüntüleyebiliyorsunuz ancak doğru sonucu çıkartmıyor size. Ve otobüs verileri falan genelde yanlış oluyor. O yüzden Kakao Map isimli başka bir uygulama kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Böyle ilginç bir arayüzü var uygulamanın. Şurada benim inmem gereken durağı vesaire söylüyor. İşte bakın durak isimleri, otobüsün saati vesaire her şey geçiyor burada. Şimdi benim gideceğim yere iki farklı otobüs gidiyor olduğu için ilkinden indim ve ikincisinin durağına doğru ilerliyorum şu anda. Otobüs ücretlerini bilmiyorum halen daha. Çünkü
Kartımdan halen daha bir para çekilmiş değil. Sürekli otobüse biniyorum ama daha bir para çekmediler. Genelde daha sonra toptan çekiliyor. Adanın birçok yerine bu şekilde belediye otobüsleriyle ulaşımınızı sağlayabiliyorsunuz. Ama ada maalesef ki çok büyük olduğu için biraz zorlanabilirsiniz. Mesela şu anda benim 30 dakikada otobüs beklemem gerekiyormuş ve ardından 1 saate yakın bir yol gideceğim ve daha tüm bu yolda geri dönmek zorundayım. Belki 3-4 saatim toplamda yolda geçecek bugün. Ve yaklaşık 2 saatlik yolculuğun ardından sonunda geldim be arkadaşlar. Hemen karşımda devasa bir krater var aslında. Bunun zirvesine kadar çıkacağız. Önümde volkanik patlamalardan dolayı rengi siyaha bürünmüş bir plaj var. Önce bu plaja inelim bir istiyorum arkadaşlar. Şurayı bir komple görelim istiyorum. Hani o insanlar gayet güler yüzlü yine görüyorsunuz. Plaj bayağı kayalarla böyle denizin ortasına doğru uzanıyor. Çok güzel bir sahil yürüyüş yolu yapmışlar. Buranın kenarında restoranlar, kafeteryalar var. Şöyle bir gidelim bakalım plaja doğru. Hava da şu anda güneşli. Var ya, gerçekten yüzesim geldi ama büyük ihtimalle su buz gibidir. Şu an 17-18 derecelik bir sıcaklık var arkadaşlar. Dün bu 10 derece civarıydı. Yani bugün aslında bayağı şanslıyız. Bakar mısınız? Şu taşlar bile simsiyah, direkt volkanik taşlara benziyor. Hatta şöyle göstereyim. Simsiyah ve böyle bol gözenekli taşların tamamı. Muhteşem bir görüntü var ya şu anda. Jeju Adası'nda 700 bine yakın insan yaşıyormuş arkadaşlar. 680 bin falan olarak geçiyor en azından internette gördüğüm kadarıyla. Ama adanın merkezinde o ilk başlamış olduğumuz bölgeye toplanmış nüfus ve orası bile aslında bayağı bir ufak. En azından gezebileceğiniz yerlere 2 saat içerisinde gezersiniz yani. O bölgeden çıktıktan sonra adanın tamamına belki 150-200 bin bir nüfus anca yayılmış. Hali böyle olunca İnsan bile görmüyorsunuz etrafta. Bakın şu kayalar bayağı suyun ortasına doğru uzanıyor. Hatta şuraya kadar büyük ihtimalle bu kayalar devam ediyor. Aralarda kayalara denk geliyorsunuz. İnsanlar galiba bu yosunları topluyorlar. Çünkü ellerinde tırpan gibi bir şeyle kadınların az önce bir şeyler topladığını gördüm burada. Şimdi bir şuraya doğru yürümek istiyorum. Denizin biraz böyle ortasına doğru ilerleyelim ve ardından da şu arkamızdaki volkanik kratere doğru çıkalım istiyorum. Zamanında volkanik patlamalarla bunun oluştuğunu ve krater şeklini aldığını söylüyorlar burada. Merak ediyorum açıkçası. Zirveye doğru çıkınca nelerle karşılaşacağız. Şu elimdeki gibi deniz kabukları var ya, adım başı karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Şuna bakın mesela. Bak. Direkt karşınıza çıkıyor ya. Bunları satan insanları görebiliyorsunuz Kore'de. Özellikle deniz kıyısına gittiğinizde Busan'da falan çok var bunlardan satan insanlar. Hep diyordum nereden buluyorlar bu kadar? Cevabını görmüş olduk yani. Şunlara baksanıza. Ve rengi değişiyor şöyle baktığınızda. Şimdi buradan bir yerden karşıya atacağım kendimi. Şu kayaların üstünden bir geçmeye çalışacağım şuraya. Etraf bayağı ilginç duruyor siyah kumlarla beraber. Bayağı bağımsız bir ada olmuş resmen burası. Bakar mısınız? Şurada ileride yine ellerinde sepetlerle ilerleyen teyzeler görüyorum. Bir şeyler topluyorlar ama ne topluyorlar gerçekten bilmiyorum. Büyük ihtimalle buradaki yosunları topluyorlar. Çünkü yosun yoğun bir şekilde tüketiliyor, yeniliyor burada.
Bu arada ben nereye girdim arkadaşlar? Yürüdüğüm yere bakar mısınız? Delik deşik yani. Şöyle bir gidip bakmak istiyorum. Ne topladıklarını yakından çekebilirsem belki gösteririm. Evet, tam da dediğim gibi deniz yosunu topluyorlarmış arkadaşlar. Biraz uzaktan çekmeye çalıştım fazla rahatsız etmeden, çünkü çalışıyorlar orada 3-4 tane teyze. Yine ileride gelen insanlar var. Deniz adeta ikiye bölündüğünden burada şu uca kadar yürüyüp orada da galiba yosun toplanıyor yine. Şimdi şuradan ben biraz yürüyüp artık kraterin üzerine doğru atmaya çalışacağım kendimi hızlıca. Uzun bir aranın ardından tekrardan trekking vakti benim için arkadaşlar. Belki de aylar sonra tekrardan bir tepeye tırmanacağım en azından. Şöyle göstereceğim. Hemen şurada merdivenler var. Ve bu merdivenlerle en tepeye kadar, kraterin tepesine kadar tırmanabiliyorsunuz. Büyük bir ihtimalle bayağı bir yüzlerce basamak çıkmamız gerekecek hatta. Ama bence buna sonuna kadar değecek. Buranın koruyucusu da galiba bir unicornla beraber bu heykel. Adanın her tarafında sembol noktalarında mutlaka bu heykeller var. Hemen şurada girişi görebiliyorum arkadaşlar. Macera başlıyor. Hemen burada yürüyüşe başlamadan önce bir Budist tapınağı gördüm arkadaşlar. Hazır bunu görmüşken size de göstereyim dedim. Buraya milli park gibi düzenlemişler. Girişine işte lavabosu yapılmış, ne bileyim heykeller vesaire yapılmış. Bir de böyle bir tapınak yer alıyor burada. Bakın bu da heykelleri. İçeride müzik sesi çalıyor zannedersem. Bilmiyorum içeri geçebiliyor muyuz? Şöyle dışarıdan göstermekle yetineceğim ben. Güzel, bol işlemesi olan bir tapınak. Burada da çan yer alıyor arkadaşlar. Budist tapınaklarında bunu görebilirsiniz sıklıkla. Bakın hemen şurası tırmanacağımız yer. Dağ. Burası da bir Budist tapınağı. Şöyle biz devam edelim. Bakın şuraya doğru birçok restoran, kafeterya yer almakta. İnsanlar da toplanıyorlar bu bölgede artık. Ve 5000 won karşılığında biletimi aldım arkadaşlar. 5000 won ne yapıyor derseniz 3 dolardan biraz fazla yapıyor. 3,5 dolar yapıyor arkadaşlar. Galiba 3 farklı yürüyüş yolu var burada. Ben şu ortadakine gitmek istiyorum çünkü biraz daha zorlayıcı gözüküyor ve manzara güzel gibi. Bayağı güzel bir milli park yapmışlar burada. Yürüyebileceğiniz çok fazla alan var. Birçok yere yine anıtlar bırakılmış, hatıralar bırakılmış ve insanları düşünmüşler yani. Bakın şimdiden manzara güzelleşmeye başladı. Adada o kadar çok tepe var ki buradan baktığınızda bir anda 20-30 tane tepe görebiliyorsunuz etrafta. Bakalım bu şekilde yürüyüşe başlıyoruz sonunda. Şuna bakın arkadaşlar, atlar insanların dibine kadar geliyor. Dilerseniz 15.000 won'a at sürebiliyormuşsunuz burada yani 10 dolara. Ya bak bana doğru geliyor. Gel bakayım. Resmen poz veriyor ya. Şuna bakar mısınız? 강아지 부르듯이. 가까운다. 찍으세요. 나 비디오야. Bu arada
şu tarafa doğru yürüdüğünüzde ise tamamen okyanus manzarasını görüyorsunuz arkadaşlar. Deniz şurada bir yerde ikiye ayrılıyormuş. Aslında üzerinde bulunduğumuz alan ada sayılır. Çok ince bir yerden ana karaya bağlanıyor. O yüzden sağ tarafım da deniz, sol tarafım da deniz şu anda. Şöyle döndüğüm zaman hemen burada da denizi görebiliyorsunuz. Yavaş yavaş yükselmeye başlıyoruz arkadaşlar. Çam ağaçlarının altından ilerliyorum. Bu mevsimde ancak bu kadar güzel bir hava yakalanabilirdi burada. Açıkçası epeyce bir şanslıyız çünkü bir sonraki günler full yağışlı gözüküyor. Bugünse tek bir bulut yok resmen. ...200 metrede neredeyse 100 metre yükseleceğiz arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? 208 metre daha devam et diyor. Ve 90 metrelik eğim var yukarıya doğru. Neredeyse %50 eğim var yani. Bayağı dik bir şekilde bu merdivenlerden tırmanıyoruz. Şöyle göstereyim manzarayı da bakın. Ve manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel gözüküyor ya. Şurada deniz tarafını da göstereceğim size birazdan. İnsanlar fotoğraf çekiliyor. Haliyle epeyce turistik bir yer burası. Şuraya bakar mısınız? Sanki doğa bir fotoğraf köşesi ayırmış size. Denizin bu tarafında bu şekilde görebiliyorsunuz. Sular böyle devam ediyor. Arada çok ince bir çizgi resmen iki tarafı birbirinden ayırıyor. Muhteşem bir doğa var. Muhteşem bir manzara var ya şu anda. Attığınız her adıma değiyor arkadaşlar. Her adımda manzara daha da güzelleşiyor resmen. Tamamen iki tarafta görüyorum. Neredeyse artık yürüyüşü bitirdim. Zirveye doğru geldim sayılır. Kısa bir yürüyüş ama biraz nefes nefese bırakıyor sizi arkadaşlar. Çünkü bayağı dik çıkıyorsunuz yani. Görüldüğü üzere. Hava çok sıcak değil. Hatta serin serin esiyor ama ceketimi falan çıkarttım tamamen. Çünkü bayağı terliyorum şu anda. Bu kadar dik bir yolu çıkınca normaldir yani. Bu arada etraf labirent gibi şu anda. Direkt kayaları oyarak yapmışlar bu kısma. Bakar mısınız? Şuraya bakın arkadaşlar. Çok güzel bir oturma alanı yapmışlar buraya. Sıradan insanlar oturuyorlar. Komple şu manzarayı görebiliyorsunuz artık. İnanılmaz duruyor ya etraf. Bakın hemen burada zamanında bu volkanın nasıl patladığını gösteren bir levha var. Ne kadar yükseldiğini, patlamanın nerede olduğunu, buranın nasıl oluştuğunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Lavlar 120 metreye kadar yerin altından fırlamış. Aslında yerin altında olan bir volkanmış burası. O lavların fırlaması sonucu burada böyle bir aslında krater oluşuyor. Ortaya doğru bakarsanız bayağı bir eğim var bu şekilde. Şu oyuğu görüyorsunuz arkadaşlar, aşağıya doğru olan eğimi ve arkasındaki denizi. Hemen bu tarafa döndüğünüzde ise o çıktığımız tarafı bir kez daha görüyorsunuz. Tam anlamıyla tüm ada ayaklarınızın altında. Resmen 360 derece her yeri görebiliyorsunuz. Buradaysa adanın tarihini yazmışlar. 1.8 milyon yıl önce aslında bir volkanın patlamasıyla oluşuyor. Komple Jeju Adası'nın tarihi bu. Şuraya doğru baktığınız zaman bir volkan daha görebiliyorsunuz. Üstü direkt volkan olduğunu belli ediyor.
Hemen şurada yine bakın bir başka volkan var. Adanın içerisinde aslında bu şekilde birçok volkanik dağ var ya da volkanik patlamalarla oluşmuş tepeler var. Muhteşem bir doğa ya. Evet, manzara genel olarak böyle arkadaşlar. Şurası gidebileceğiniz son nokta burada. Olabildiğince göstermeye, yansıtmaya çalıştım size. Elimden geldiğince. Çok güzel bir yolculuk oldu benim için. Kafamı nereye çevirsem çok güzel manzaralar gördüm bugün burada. Ve görmeye de devam edeceğiz. Daha aşağıdaki yolda yürüyeceğiz arkadaşlar. 360 derece boyunca resmen burada şahane manzara seyir terası ve yürüyüş yolu var. Açıkçası fazlasıyla hoşuma giden ve ruhumun dinlendiği bir yer oldu resmen. Şöyle manzaraya karşı tribün gibi yaptıkları yere oturdum. Biraz soluklanayım ve şuranın tadını çıkartayım. O sırada siz de buradaki manzaraları izlersiniz. Burada çektiğim görüntüleri izlersiniz. Bu tarz yerleri seviyorum. Jeju Adası'nda çok fazla bu şekilde yürüyüş yolu var arkadaşlar. Halasan Mountain diye bir yer var. Mutlaka tavsiye ederim. Ben gidemedim, siz gidin. Biraz daha uzun kalmak isterdim bu adada. Vaktim çok kısıtlı oldu. Ama hava durumundan dolayı da biraz böyle oldu. Eğer ki bir gün bir daha gelirsem çok daha detaylı bir şekilde burayı göstereceğim. Ucuz uçuşların da olduğu bir yer. Mutlaka bir daha yolum düşer diye düşünüyorum bir gün. Ve artık aşağı iniş vakti. Şu manzaraya doğru ineceğim arkadaşlar. O kadar dik gözüküyor ki şu anda. Şu ineceğim yer. Yukarıdan baktığınızda hafif korkutucu bir manzara var aslında. Bayağı bir insan yolda duruyor. Fotoğraf çekiliyor. Ben de rahat rahat o yüzden videomu çekebiliyorum burada şu anda. Sürekli aşağıdan insanlar gelmeye devam ediyor. Bayağı popüler bir yer olsa gerek burası. Yine labirent gibi kayaların arasından iniyorum ben ama bu sefer çok dikkatli iniyorum çünkü basamaklar epeyce bir dik arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar burayı. Doğayı da bozmamışlar. Bakın şu kullandıkları taşlar bile buradaki volkanik taşlardan. Gelen insanlar çöp bırakmıyor, bir şey bırakmıyor. Zaten bırakamazlar da büyük ihtimalle çünkü her yeri kamerayla donatmış adamlar. Doğayı çok güzel değerlendirmişler ve ortaya böyle muhteşem bir yer çıkmış. Şimdi şuradaki diğer yürüyüş yoluna doğru devam edeceğim. O kısmı görmemiştik. Okyanusa biraz daha yakınlaşalım. Bir de o kısmı görelim istiyorum. Gelmişken tüm detaylarıyla burayı keşfedelim, değerlendirelim yani. Birkaç gün burada kalsam büyük ihtimalle bu şekilde 5-6 farklı yürüyüş yolunu yürürdük. Hepsini gezerdik. Hatta belki bir araba, motor bir şey kiralayıp onunla gezerdik adayı. Ama bu seferlik böyle olacak arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde kendimi bir sonraki yürüyüş yolumuza attım arkadaşlar. Karşımızda muhteşem bir okyanus manzarası uzanıyor resmen ve bir ada daha görüyorum şu tarafa doğru baktığımda. Gerçekten bugün bu manzaralara alışacağız gibi gözüküyor. Galiba bakın şu aşağıya kadar iniyor, evet. Şurada hatta ufak tekneler var. Sizi bir yere götürüyorlar buradan. Bir inip bakacağım şimdi şuraya da. Özellikle bu taraf biraz bana Ümitburnu'nu hatırlattı. Cape Town'u hatırlattı arkadaşlar. Orada da devasa falezlerin kıyısında yürüyüş yapabiliyordunuz. Ama tabii oradaki manzaralar bambaşka bir seviyedeydi. Ama burası da çok güzel.
Açıkta bir ada varmış ve Güney Kore'nin en güney kısmına gidebiliyor musunuz? Ama galiba adanın daha güney kısmında orası. Ufak tekneler, tıpkı şuradaki tekneler gibi sizi alıyorlar ve ülkenin en güneyine kadar götürüyorlar. Sadece bu adadan gidilebilen bir yer orası da. Şöyle bu arada dağı göstereyim. Olabildiğince heybetli bir şekilde bakıyor resmen bize. Adeta dağın kenarında, uçurumun kenarında acayip volkanik bir plaj var. Bu arada dilerseniz 10.000 Kore wonu vererek, yani 7,5 dolar vererek bu adanın etrafını turlayabiliyormuşsunuz. Şu az önce göstermiş olduğum teknelerle bayağı adanın etrafında bir yuvarlak çizilerek sizi buraya kadar getiriyorlarmış. Burası da galiba influencerların toplanma noktası. Herkes bir fotoğraf çekilme yarışında resmen. Ve neredeyse plaja indim sayılır. Şu manzaraya bakar mısınız? Bugün bu cümleyi kaç kez söyledim artık bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel bir adadayız. Güzel bir doğanın içerisindeyiz burada. Ve herkes bunun tadını çıkartmaya çalışıyor. Kimisi fotoğraf çekerek, kimisi hiçbir şekilde telefonuna uzanmayarak, kimisi burada turlar yaparak. Ve sonunda geldim. Tıpkı benim gitmiş olduğum plaj gibi. Kum bile değil yani, tam böyle ufak kayalardan, volkanik tozlardan oluşan bir plaj. O binlerce, belki de 1,5 milyon yıl önce, 1,8 milyon yıl önce yukarıda yazdığı gibi olan patlamanın ardından oluşmuş bir plaj. Görüntü gerçekten çok güzel. Şurada deniz ürünleri satan bir restoran var. Belki burada bir şeyler yeriz. Çünkü yavaştan acıkmaya başladım ben ve Kore mutfağını da size ufaktan bir göstermek istiyorum açıkçası. Yürümek için, vakit geçirmek için günübirlik gelebileceğiniz en güzel yerlerden. Hele ki benim gibi şehir merkezinde kalıyorsanız, adanın merkezinde kalıyorsanız kesinlikle burayı tavsiye ederim size. Ve gelmişken burada tekne turu da yapabilirsiniz yani. Büyük ihtimalle botlar dolmadan gitmiyorlardır bir yere diye düşünüyorum. Çünkü bunlar en azından 4-5 kişi alan ufak tekneler gibi, botlar gibi gözüküyor. Şöyle dikkatlice ilerleyeyim ben buralardan. Şöyle bir yerde olmak gerçekten büyük keyif arkadaşlar. Bu arada suyun berraklığına bakar mısınız? Tamamen kayalıklardan oluştuğu için burası su tertemiz kalmış. Büyük ihtimalle zaten su bu kadar sığ olduğu için bu kadar ufak tekneler bekliyor etrafımızda. Endonezya'da bu tarz yerler çok fazla vardı. Biraz olayı da hatırlattı bu ada. Tayvan'da bu tarz adalar var bildiğim kadarıyla. Japonya'da var bu tarz yerler. Volkanik oluşum çok yaygın olduğu için buralarda arkadaşlar çok farklı bir doğayla karşılaşabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar şu manzaraya karşı çok güzel bir restorana oturdum burada. Yani şu anda dağın bir başındayız. Volkanik krateri gezdik ve onun dibine kadar indik. Sahilin kenarına indik ve buraya ufak bir restoran açmışlar. Bakın şöyle bir yer. İçeride otantik bir oturma alanı da var. Ve burada arkadaşlar deniz mahsullerinden yapılan bir ramen, yani noodle çorbası da denilebilir. 15.000 won. Yani ne yapıyor derseniz 10 dolar yapıyor arkadaşlar.
Bakın hemen burada bu deniz mahsullerini de sergiliyorlar. Az önce teyzeler burada kesiyordu, ayıklıyordu bunu. Şöyle bir göstereceğim ama bu hareket ediyor ya. Baya canlılar yani arkadaşlar. Taptaze. Direkt suyun içerisinden çıkartıyorlar bunları. Şimdi ben siparişimi verdim burada. Hazırlayıp bana deniz mahsulleri çorbamı getirecekler. Zaten bakın 2 farklı çorba koymuşlar. Diyor ki deniz salatalığı var içinde. İşte şu midyelerden var. Bunun dışında farklı bir çeşit böyle dışı kaya gibi olan bir istiridye ile midye arası bir şey var içerisinde ve bir de şöyle bir şey görüyorum. Kalamar diyor zannedersem ama kalamara da çok benzemiyor. Ne çıkacak gerçekten bilmiyorum. Fiyat olarak güzel bir yer. Hatta içerisini de size bir göstereyim şöyle ufaktan. Bakın şöyle geleneksel bir oturma alanı da var burada. Ayakkabısız bir şekilde girip oturabiliyorsunuz. İçeride de adanın fotoğrafları yer almakta. Evet, şimdi yemeğimi bekliyorum. Böyle bir yerde Güney Kore gibi bir ülkede, yani oldukça pahalı bir ülkede deniz mahsulleri yiyebiliyorsunuz. Çok güzel. Tabii adada olmamızın etkisi var yani. Başkentte bunu yiyeyim deseniz 3 katı ödersiniz büyük ihtimalle. Bu kadar hele ki turistik ve izole bir yerde. Ama burada uygun fiyata yiyebiliyorsunuz ve aktarayım dedim size. Evet, gezmek maliyetli arkadaşlar ama biraz etrafınıza bakındığınızda, biraz daha böyle uygun fiyatlı yerlere baktığınızda ya da gittiğiniz ülkede fiyatlara dikkat ettiğinizde çok daha uyguna gezmek mümkün. Şu yediğimin belki ne diyeyim %25, %30 ucuz fiyatına da bulabilirsiniz. Şehrin merkezinde dün aynı yemeği ben 12.000 won'a yemiştim. 11 lira satan yer vardır. Çok ucuz bir ülke olmasa da Güney Kore halen daha seçenekler mevcut. Şimdi yemeğim geldi arkadaşlar. Burada çalışan arkadaş sağ olsun benim için kesiyor, temizliyor. İlginç bir şeyler yiyeceğim yine bakalım. Evet, şöyle bayağı bir tencere şey geldi arkadaşlar. Şunu bir göstereyim. Rengarenk bakın şöyle. Bunu abla bayağı temizledi. Bu kısımları yenmiyor anladığım kadarıyla. Aslında yarısı kadarı anca yeniyormuş bunun. Şuna bakar mısınız ya? Bayağı böyle salyangoz gibi devasa bir istiridye çeşidi. Öyle söyleyeyim yani. Tam Türkçe karşılığını bilmiyorum yani. İstiridye deyip geçeceğim o yüzden. Çünkü başka bir adı var mı bunun? Pek bir fikrim yok dilimizde. Ramenim bu şekilde arkadaşlar. Şunlar bayağı ilginç duruyor açıkçası. Bir karıştırayım dedim, göstereyim dedim yemeği size. Kore mutfağında arkadaşlar bu kimchi çok yaygın. Videonun başında söylemiştim ve yemeğin yanında bunlar her zaman geliyor ikram olarak. Nerede yerseniz yiyin şu üçünü ya da en azından 2 parça şeyi görebiliyorsunuz. Bir kameramı sabitledim şimdi. Tadına bakmak istiyorum yemeğin. Kimchi ile başlayalım. Bu lahanadan yapılan Kore turşusu arkadaşlar. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bayağı güzel. Şunu da bir deneyeyim. Kimçinin böyle bu arada baharatlı ve biraz boğuluyordum. Biraz yoğun bir tadı var. Bu biraz daha tuzlu ve değişik bir tadı var. Ne olduğunu bilmiyorum. Ve şunun da bir tadına bakacağım şimdi. Noodle'ımı şöyle bir alayım tabağıma. Abi çok uzun. Nasıl yiyeceğim ben bunu? Bunun çok bir tadı yokmuş arkadaşlar. Çok yoğun bir tat hissedemedim. Büyük ihtimalle paket noodle'lardan yaptılar galiba. O şekilde bir şey. Şunu deneyeceğim. Bu galiba o değişik kalamar çeşidi. Bu güzel ama yine çok tadı yok. Yani çok yoğun bir tadı yok, öyle söyleyeyim. Yaş soğan var galiba yemeğin içinde bu arada. Yani ben çok yoğun bir tat hissedemedim arkadaşlar açıkçası. Görünümler ilginç bu şekilde. Görüntü bayağı ilginç ama yoğun bir tat yok. Büyük ihtimalle çorbadan kaynaklı. Çok baharat falan olmadığı için. Bu galiba şu. Galiba bunu yiyorum şu an. Biraz lastik gibi ağzımda. Ama kesinlikle kötü değil açıkçası. Görünümleri tuhaf. Görünümü
yargılamanıza sebep olabilir ama açıkçası tat olarak yoğun bir tat yok arkadaşlar. Yani bunda bayağı bir kalamar tadı geliyor ama geriye kalan hiçbir şeyde çok yoğun bir tat yok. En yoğun tat kimçide var. Kore'de 2,5 ay boyunca kalmıştım. Bundan 2,5 sene kadar önce. O dönemde her gün kimçi yiyordum. Çünkü her gittiğim yerde yemeğin yanında geliyordu bu şekilde. Bu ne bilmiyorum. Bir de bunun tadına bakayım. Soya filizi var ama şu üstteki şey ne? Hiçbir fikrim yok. Bu güzelmiş bu arada. Turp gibi bir şey galiba. Kore mutfağından inciler arkadaşlar. Bakın şöyle midye de varmış bu arada yemeğin içinde. Çıktıkça çıkıyor. Bunlar çok küçük midyeler. İçinden çok az bir şey çıkıyor böyle. En güzel şey bu olabilir bu arada. Abi tadı güzel ya. Midye her türlü yeniyor. Evet. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Ben bir şekilde şunu bitireyim. Sonra devam ederiz. Kore'ye değişik bir giriş yapmış olduk bugün. Bu yemekle birlikte. Ve bu noktaya da veda ettik artık arkadaşlar. Yemeğimi yedim. Manzaranın tadını çıkardım. Biraz dinlendim, soluklandım ve şu basamaklardan tekrardan yukarıya attım kendimi. Muhteşem bir güneş var. Yavaştan aşağıya doğru gidiyor. Gün batımı yaklaşıyor ve ben de artık yürüyüşümün sonlarına geliyorum. Galiba hatta son noktaya geldik. Herhalde burada bir yerde artık tamamen yürüyüşümüz sonlanacak. Çünkü manzara seyir terasının ve yürüyüş yolunun bittiği noktaya benziyor burası. Şöyle bir göstereyim size manzarayı. Artık burada belli ki göreceğimiz son nokta burası. Okyanus karşımızda uzanıyor resmen tüm güzelliğiyle. Evet arkadaşlar, benim için artık yavaştan geri dönüş vakti. Bu muhteşem manzaraların bolca tadını çıkardığım çok güzel bir gün oldu arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir gündü. Enerjim biraz düşmüş olabilir zaman zaman yürümekten kaynaklı olarak ama acayip keyif aldım gün boyunca. Gerçekten çok güzeldi. Artık buraya veda vakti geliyor benim için. Çünkü bitirdik artık. Gezdik. Altın üstüne getirdik buraların. Ve daha 1,5-2 saatlikte dönüş yolum olacak. Çok emek var arkadaşlar bu videoda. Gerçekten şuraları size gösterebilmek için çok emek verdim. Sabahtan beri dışarıdayım ve birkaç saat daha dışarıda olacağım en azından. Kalacağım yere ulaşana kadar. Umarım izlerken çok keyif almışsınızdır. Buraya kadar videoyu beğenmeyen varsa hemen şimdi beğen butonuna tıklarsa çok sevinirim arkadaşlar. Umarım dediğim gibi izlerken fazlasıyla keyif aldığınız bir gün olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Güney Kore'den selamlar, sevgiler. Yeni ülkeme değişik bir giriş yaptık. Sizi böyle bilgilere boğmaktansa, Güney Kore hakkında çok fazla bilgi vermektense biraz daha ülkenin farklı bir yerinden girip farklı bir yüzünü görelim istedim ülkenin. Çünkü biliyorum ki siz de birçok bilgiye sahipsiniz ülke hakkında. Daha önce izlediniz. Yine tabii ki ilginç şeylere değineceğiz. Çok fazla bilgi de vereceğim size Seul'da. Ama bu sefer daha ilginç bir yerden biraz daha ülkenin doğasıyla ve pek de doğasıyla tanımadığımız bir ülkenin doğasıyla başladık. O yüzden açıkçası ben de heyecanlıydım. Bu adaya gelirken zaten çok heyecanlıydım. Bilmiyorum, umarım güzel güzel yansıtmışımdır sizlere arkadaşlar. Daha fazla konuşmayayım ben. Kapatayım videoyu çünkü konuşacak olursam daha anlatacağım çok şey var size. Kamerayı elime aldığım zaman vaktin nasıl geçtiğini bile anlamıyorum. Bu arada abla bağırıyor. Abla sakin. Abla sakin. Kamerayı elime alınca arkadaşlar vaktin nasıl geçtiğini bile anlamıyorum ben. Çünkü keyif alıyorum. Gezmeyi çok seviyorum. Yeni yerler keşfetmeyi çok çok seviyorum ve bunu sizinle paylaşmaktan da inanılmaz derecede keyif alıyorum. Farklı bir hayat yaşıyorum. Bu hayat için gerçekten çok fazla fedakarlık yapıyorum. Şu an burada olmak için yapmış olduğum çok büyük fedakarlıklar var. Ama buna değiyor bence. Görüşürüz arkadaşlar. Selamlar, sevgiler Güney Kore'den. Bir sonraki videoda artık başkent Seul'da olacağız.